Bugün İlham Veren Hayatlar serisinde 10 yıldır kırılamayan ve herkesin geçilmesini imkansız olarak nitelediği 1600 metre rekorunu kırarak büyük bir tabuyu yıkan Roger Bannister'ın hikayesini anlatacağız. Gelin görelim Roger Bannister kimdir? İmkansız gibi görülen rekoru kırmayı nasıl başardı? Toplumların ya da daha özelde bireylerin değişmesinin ve gelişmesinin önündeki en büyük engel inanmamaktır. Tarih bize defalarca bunu göstermiştir. İnanan ve bu uğurda elinden gelen tüm gayreti sarf eden eninde sonunda başaracaktır. Bazen toplumun beklediği de yalnız birisinin başarmasıdır. Biri o kapıyı açtı mı peşinden niceleri o kapıdan geçecek inancı ve gücü bulabilir kendisinde. Başaran herkes hatırlanır mı bilinmez. Ancak o kapıyı ilk kez açanlar hiçbir zaman unutulmaz. Roger Bannister 23 Mart 1929 yılında Kuzey Londra'nın Harrow bölgesinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren koşuya yeteneği olduğu anlaşılıyordu. Ancak Bannister kendini tümüyle koşuya adayan biri değildi. 17 yaşında amatör olarak koşmaya başladıktan sonra Oxford Üniversitesi'nde tıp okuyacak kadar zeki ve çalışkan. Nöroloji bölümünde uzmanlaşan Bannister'ın hayali ise 1952 yılındaki olimpiyatlarında 1500 metrede madalya almaktı. Ancak İsveç macerası onun umduğu gibi geçmeyecekti. Uğruna çaba sarf edilen ve ancak başarılamayan şeyler büyük enkazlara yol açabilir. Dördüncü olarak madalyayı kaçıran genç Bannister da olimpiyat oyunları sonrası sporu bırakmayı ciddi düşündü. Ancak sonrasında çok sevdiği atletizme veda etmek yerine kendine yeni bir hedef koydu. Bu hedef öylesine büyüktü ki daha önce hiçbir insan tarafından başarılamamıştı. 1 mil yarışını 4 dakikanın altında koşan ilk insan oldu. Mil yarışı yani 1600 metre o zamanlar son derece popüler bir branştı. Birçok orta mesafe atletinin şansını denediği bu branşta 4 dakikanın altına inmek imkansız olarak nitelendiriliyordu. Çünkü uzun süredir kimsenin kıramadığı rekor 1945 yılında 4.01.40 ile Gunder Hagg'a aitti. Bannister'ın meydan okumayı kazanması için 10 yıldır yanına yaklaşılamayan bu dereceden daha hızlı koşması gerekiyor. Oxford Üniversitesi'nde tıp eğitimine devam ederken okulun atletizm pistinde çalışmak için günde sadece 45 dakika kadar vakti vardı. Ancak Bannister bu kısa süreli antrenman vaktinde o güne kadar görülmemiş yöntemler kullandı. Yüksek hızlı ataklar yerine ortalamanın biraz daha üzerinde tempo belirleyerek koştuğunda daha az oksijen tüketeceğini fark etti. Bunun için de hazırlıklarında 1600 metre koşularını değil 400 metreyi mümkün olduğunca fazla tempolu ve çok fazla tekrar yaparak hazırlanmayı tercih etti. 2 Mayıs 1953'te 1600 metreyi 4.03.60 dakikada koştuktan sonra mil yarışında 4 dakikanın altına inmenin imkansız olmadığını fark ettim diyordu. 6 Mayıs 1954. Yer Ifleet Rock, Oxford. Start verildi ve yarış başladı. Yarışın henüz ilk saniyelerinde tavşan atlet Chris Brasher ön tarafa geldi ve tempo yüklemeye başladı. İkinci ve üçüncü sıralarda sırasıyla Bannister ve bir diğer tavşan atlet Christopher Chetway bulunuyordu. Her iki tavşan atlet de Bannister'ın yakın arkadaşlarıydı ve söz konusu meydan okuma için hazırlanmış ve hangi bölümde nasıl tempo ile koşulacağı konusunda planlarını birlikte yapmışlardı. Brasher yarışı öyle bir tempo yükledi ki henüz 35 saniye geride kalırken kameranın görüş açısında bu 3 atletten başka atlet gözükmüyordu. Kronometreler 2.25'i gösterirken Brasher görevini ustaca tamamlamıştı. Chetway gaza bastı ve ustaca öne gelerek tempoyu artırmaya devam etti. Artık yalnızca Chetway ve Bannister kalmıştı. 3.36.20.
Son tura girilmişti ve 300 metreden az bir mesafe kala Bannister artık tek başına kalmıştı. Tavşan atletler sadık birer dost gibi görevini yapmış ve kenara çekilmişlerdi. Şimdi ise insan vücudunun sınırlarını sonsuza en çok yakınsadığı o saniyelerde Roger Bannister imkansızı başarmak için koşuyordu. Yarış bitmiş ve Bannister büyük kalabalığın izlediği bu çılgın savaş sonrası kendisini yarışı ilgiyle takip eden yakın arkadaşı Nicholas Stackey'in kollarına atmıştı. Ayakta duracak hali yok gibiydi. Peki başarmış mıydı? Mikrofon Norris McWhort'un elindeydi. Merakla beklenen dereceyi açıklaması için pisti dolduran 3000 kişi kulak kesildi. Yarış derecesi 3 dakika, cümle tamamlanmadan herkes sevince boğulmuştu. İnsanoğlunun asla başaramayacağına inanılan rekor kırılmış ve Bannister 1600 metreyi 3:59.40 ile koşarak bu disiplini 4 dakikanın altında koşan ilk atlet olmuştu. Aslına bakarsanız Bannister rekoru çok ufak bir fark ile kırabilmişti. Ancak öyle bir tabuyu yıkmıştı ki spor dünyasında adeta yer yerinden oynadı. The Daily Telegraph bu meydan okumayı Everest'in imkansız zirvelerine çıkmak kadar zor manşetiyle okurlarına duyuruyordu. Dünyanın en ünlü spor dergisi Sports Illustrated 1954 yılından bu yana verdiği ve daha sonra Muhammed Ali, Billie Jean King ve Michael Jordan gibi tarihin büyük sporcularına layık gördüğü Dünyada Yılın Sporcusu ödülünün ilk sahibi olarak Bannister'ı seçmişti. Rekorun kırıldığı pistte Roger Bannister'ın ismi verilmişti. 1975 yılında ise Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilen Sir Roger Bannister rekoru kırdı. 1954 yılında Avrupa Atletizm Şampiyonası 1500 metre altını kazandıktan sonra tıp eğitimine odaklanabilmek için atletizmi bıraktı. Kendisini geliştirdiği tıp dünyasına önemli hizmetler sunacak eserler yazan Bannister, birçok Parkinson hastasına da umut olmaya devam etti. Bannister o tarihi günden sonra şöyle diyor. Eğer bugün bu mesafeyi 3 dakika 59 saniyede koşan birini bulabiliyorsanız, yarın bunu daha kısa sürede koşan birini bulmanız kesin demektir. Gerçekten de öyle oldu. Kapı artık aralanmış, azılı rakip imkansız kaybetmişti. Roger Bannister'ın rekorundan sadece 46 gün sonra İsveçli John Leydi 3:58 net koşarak rekor dereceyi daha da geliştirmişti. O zamandan bugüne 1300 üzerinde atlet 4 dakikanın altına inmeyi başarmıştı. Bugün ise bu disiplinde rekor Bannister'ın derecesinden yaklaşık 16-27 saniye daha geriye çekilmiş durumda. Ancak o kapıyı ilk açan ve arkasından gelenlere meşale tutan Bannister'dı. Yıktığı tabu o kadar büyüktü ki bugün bile cesur adamın hikayesi dünyanın en büyük sporcularının en büyük ilham kaynaklarından biri. Sınırları keşfetmenin tek yolu onları aşıp imkansızı denemektir.